Evrenin en tehlikeli silahı nedir? Çoğu kişi bu soruyu duyduğunda 10 yaşındaki bir çocuğun kolundaki o meşhur saati düşünür, yani Omnitrix. Ama Azimuth'un dehası galaksilere barış getirecek o teknolojiyi inşa etmeden milyarlarca yıl önce gerçekliğin dokusunu yırtabilecek kadar keskin ve karanlık bir silah dövmüştü. Askalon. Bu sadece bir kılıç değil, atomların, boyutların ve evreni bir arada tutan, o temel enerjinin mutlak kontrolünü elinde tutan yasaklı bir anahtardır. Milyarlarca yıl önce genç Azimuth bugün bildiğimiz o huysuz ve bilge halinden çok uzaktı. O zamanlar kibri dehasından bile daha büyüktü. Azimuth evrenin temel gücünü keşfetmişti. Bu güç her şeyi birbirine bağlayan, yıldızları yerinde tutan ve zamanı akıtan saf enerjiydi. Azimuth bu enerjiyi manipüle edebilirse evrene kendi düzenini dayatabileceğini, kaosu sonsuza dek bitirip bir tanrı olabileceğine inandı. Bu saplantılı mükemmel zekanın sonucunda Askalon ortaya çıktı. Kılıç tamamlandığında kullanıcısına sadece fiziksel bir güç değil, boyutlar arası kapıları tek hamlede açan, maddeyi moleküllerine ayıran ve gerçekliği sarsan bir kudret veriyordu. Azimuth bu silahla evrenin tek hakimi olabileceğini sanıyordu. Ancak yarattığı canavarın bedelini hayal bile edemeyeceği kadar ağır olacaktı. Azimuth bu kılıcı evrene nizam getirmek için yaptığını iddia etse de hayatındaki en önemli kişi, onun kalbine dokunabilen tek varlık olan sevgilisi Zenith, gerçekliği tüm çıplaklığıyla görüyordu. Zenith Azimuth'un kılıca dokunduğu ilk an değiştiğini fark etti. Genç bilim insanının gözlerindeki o saf merak ve keşif aşkı gitmiş, yerine mutlak bir güç hırsı ve kibir gelmişti. Zenith onu defalarca uyardı. Bu kılıcın onu bir koruyucuya değil, her şeyi bildiğini sanan acımasız bir canavara dönüştürdüğünü söyledi. Ancak Azimuth'un kibri sevdiği kadının feryatına kulak asmadı. Sonuç kaçınılmazdı. Zenith Azimuth'un bu karanlık tutkusuna ve yarattığı bu dehşet silahına ortak olmayı reddederek onu terk etti. Askalon Azimuth'a evrenin anahtarlarını sunmuştu. Ama karşılığında hayatındaki en değerli varlığı, ruhunun eşini ondan söküp almıştı. Zenith'in gidişiyle sarsılan ve kibriyle baş başa kalan Azimuth, yarattığı gücün sadece yozlaşma ve yalnızlık getirdiğini anladı. Büyük bir pişmanlık içinde kılıcı mühürledi ve onun evrenin en ulaşılmaz, en gizli köşesine sakladı. Ancak bu kadar büyük bir güç sonsuza dek uykuda kalamazdı. Kılıç bir şekilde boyutlar arası bir sızıntıyla dünyaya ulaştı ve efsanevi şövalye George tarafından bulundu. George, Askalon'un sarsılmaz gücünü kullanarak boyutlar arası kadim ve karanlık bir varlık olan Diagon'u yendi ve onu boyutlar arası bir hapishaneye mühürledi. Ancak bu efsanevi şövalye bile Azimuth'un yarattığı bu dehşetin gerçek potansiyelinin sadece milyonda birini kullanabiliyordu. Azimuth bu kılıcın varlığı her zaman evrenin dokusuna yapılmış bir hakaret ve kendi geçmişinin en kanlı lekesi olarak kaldı. Askalon, Azimuth'un neden o meşhur saati, yani o kadim cihazı asla bir silah olarak tasarlamadığının en somut kanıtıdır. Azimuth zorla dayatılan ve korku salan bir gücün sadece yıkım ve ayrılık getirdiğini bizzat kendi kalbi kırılarak öğrendi. Bu yüzden Omnitrix'i Askalon'un tam zıttı bir felsefeyle dövdü. Anlayış, empati ve birleşme. Askalon gerçekliği bükerek herkese dize getirirken o saat kullanıcıyı farklı türlerin yerine koyarak galaksiler arası bir barış köprüsü kurmayı amaçlıyordu. Askalon Azimuth'un dahilinin değil, kibrinin ve kaybettiği aşkının sessiz bir kanıtıdır. Askalon'un hikayesi bize şunu öğretir: bilgi her zaman ışık getirmez. Bazen en büyük zeka neyi keşfetmesi gerektiğini değil, neyi asla gün yüzüne çıkarmaması gerektiğini bilendir. Azimuth bu dersi kalbi kırılarak ve bir evreni uçurumun kenarına sürükleyerek öğrendi.